YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Rockhampton'daki yeni taşındığım evin bahçesinden sesleniyorum. Avustralya'ya geldiğimden beri bu kaçıncı evim sayamadım. Bugün videomda sizlere Avustralya'da nasıl iş buldum, geldiğimden beri hangi işleri yaptım, bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Avustralya'ya ilk geldiğimde önce Sydney'e geldim. Sydney'de baristalık başvurusu yaptım. O da şöyle oldu. Avustralya'ya gelmeden önce okuduğum bloglarda, işte izlediğim videolarda genelinde Avustralyalıların kahveye olan düşkünlüğü, Avustralya'daki coffee shop'ların çokluğu ve baristaya olan ihtiyaçtan bahsediliyordu. O yüzden ben de bir ışık yandı ve barista olabilirim dedim. Barista olmak için de önce bir eğitim almam gerekiyordu çünkü daha önce hiç kahve içmiyordum, hala yani kahveyi çok sevdiğim söylenemez. Kahve içmiyordum, o makineler nasıl kullanılır, süt nasıl köpürtülür hiçbirini bilmiyordum. O yüzden İnternetten araştırdım. İşte barista sertifikası nasıl alınır? 4-5 tane veren yer buldum. Ben Federal Cafe'den aldım. Buradan da aldığım hocama da selam gönderiyorum, İbrahim hocama. Ondan sonra yaklaşık yaz indirimi vardı. 600 TL'ydi kursun ücreti ve 70 dolar da sertifika ücreti vermiştim. 70 euroydu galiba. Burada euro, dolar, TL hepsi birbirine girdi. Burada dolar söylemeye alıştım. Orada şu an TL geçiyor ama ben onu euro ödemiştim. Neyse 70 euro da sertifika ücreti ödemiştim. Ondan sonra bu kur bir günlüktü. Bu arada bu baristalık eğitimini merak edenlere anlatıyorum. Çünkü ben Avustralya'ya geldikten sonra çevremdeki tüm arkadaşlarım barista olmak istedi. Çünkü baristalar çok talep ediliyor ve çok kolay iş bulabiliyorlar ve asgari ücretten daha yüksek maaş alıyorlar. O yüzden burayı biraz ayrıntılı geçeceğim. Çünkü merak eden arkadaşlarım da bilsin. Bu eğitim 3 aşamalı. Birinci aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşamadan oluşuyor. Birinci aşama 1 günlük, ikinci aşama 2 günlük, üçüncü aşamada 3 günlük. Ama tabii ben MSA gibi şeylerden bahsetmiyorum. Yani MSA bayağı aylar sürüyor ve çok daha pahalı bir ücreti var. Ben hiçbir şey bilmediğim için tabii ki de birinci seviyeye gittim. Zaten ikinci ve üçüncü seviyeye gitmeniz için öncelikle birinci seviyeyi tamamlamış olmanız gerekiyor. İşte 1 günlük bir eğitim verdiler ama tabii ki yeterli olmadığını biliyordum. Çünkü buraya gelip bayağı barista olmak istiyordum. Yani 1 günlük eğitimle direkt hop barista olduğum gibi bir şey olmuyor. Evet. Şu an evde tadilat var. O yüzden arada bir kesip yeniden başlatmak zorunda kalıyorum videoyu. O yüzden caddeye yakın oturduğum için ve caddede de coffee shoplar çok olduğu için İstanbul Bağdat Caddesi bu arada cadde dediğim. Ondan sonra oradaki kafelere tek tek girdim böyle. Birkaç kafe bakmıştım, coffee shop. İşte böyle dedim, kendimi anlattım. Ondan sonra Avustralya'ya gitmek istiyorum, barista olmak istiyorum. Bana öğretir misiniz falan dedim. İşte bazıları yerimiz yok dedi. Bazıları 100 TL. Asla para birimlerini aldırmayın. Ben 100 dolar dersem onlar bana 100 TL veriyormuş gibi anlayın siz. 100 TL verelim garson ol falan dediler. Ben de işte kabul ettim, son olmadı falan filan derken Alter Cadde. Alter Cadde'deki Yolaç Bey'e de buradan selam gönderiyorum. Onu görmüştüm önce. İşte oraya girdim, anlattım böyle dedim, hani öğrenmek istiyorum falan dedim. Sonra tabii dedim mutlu oluruz dedi. Oradaki head barista Yunus, öpüyorum. Oradaki Yunus ve Sermet'le de konuştum. Ondan sonra onlardan tabii ki girebilirsin dediler. Ve ben oraya başladım. İş çıkışları gidiyordum, hafta sonları gidiyordum. İşte kahve öğrenmek için. Ondan sonra çünkü bu barista işinde tabii ki de deneyim önemli. Buraya geldiğinizde, ben baristayım dediğinizde sizi direkt makinenin başına alıp yap şunu, hani flat white yap, latte yap, cappuccino yap diyorlar. O yüzden o makineyi kullanmak, işte süt köpürtmek, art atmak falan önemli eğer işe girmek istiyorsanız. O yüzden ben de orada sağ olsun Yunus'un bana öğrettikleriyle bir baristacık oldum. Bir barista. Ben nasıl barista oldum buraya gelmeden önce? Ya aslında asla kendime şu an barista diyemiyorum. Asıl böyle üst baristalar varken. Ama hani en azından Sydney'de iş bulabilecek kadar baristalığı nasıl öğrendim? Bunu anlatmak istedim. Öncelikle sertifika aldım. Sertifika almamın sebebi de hani bir yerlere başvururken barista sertifikam var demek için. Yoksa tabii ki o da önemli ama pratik çok daha önemli. O yüzden hani
minimum böyle bir iki ay bir yere gitmeniz gerekiyor. Eğer barista olmak istiyorsanız ve Avustralya'ya gelip hani olsun garsonluk yaparım, onu yaparım, bunu yaparım diyenlere de buradan önerim kesinlikle baristalığı seçin. Çünkü barista çok aranıyor ve benim buraya gelip garsonluk arayan arkadaşlarım Sydney'de bir ay iş bulamamışlar. Öyle söyleyeyim. Yani hani ha deyince garsonluk bile kolay bulunmuyor. O yüzden barista olmak istiyorsanız öncelikle sertifika alın. İki, bir kafeye ücret talep etmenize gerek yok. Çünkü bu gerçekten alacağınız ücretten çok daha değerli. Para talep etmenize gerek yok. Ben işte kahve öğrenmek istiyorum, öğretir misiniz deyin. Bazıları kabul ediyor, bazıları etmiyor. Alter Cadde diğerlerini kabul eder mi bilmiyorum. Deneyip gidip sormakta fayda var. O yüzden böyle bir şey yapın. Ben bunları yaptıktan sonra, sertifikamı da aldıktan ve baristalıkta da deneyim kazandıktan sonra, hatta belki şuraya bir art yaptığım videomu da eklerim. Tabii canım. Yapmayacak ne var? İnsan kalk falan yapıyor. Ondan sonra Sydney'e geldim. Kafe dolaşıp indim böyle CBD'ye, o şehrin içine. Kafe dolaşıp CV'lerimi dağıttım. Ondan sonra işte barista arıyor musunuz, ben baristayım falan. Ondan sonra hatta şöyle bir şey oldu. Seek ve Indeed diye böyle Avustralya'da iş bulma siteleri var. Hani ben önce orada profil oluşturdum. Oradan başvuru yaptım gelmeden bulabilir miyim diye. Yani daha gelmeden bile 3-4 tane görüşme ayarlamıştım. Sonra işte zamanla hani yarın görüşmeye gelebilir misin dediler. Ben dedim hani ben ta Mart'ın başında geliyorum. Ondan sonra o yüzden bazıları iptal oldu. Hani ben gelene kadar başka barista buldular falan. Yani ilk Sydney'de iş görüşmesine gittiğim kafeyi Türkiye'den ayarlamıştım. Öyle söyleyeyim, hani öyle bir talep oluyor baristalığa. Ondan sonra ilk iş görüşmeme gittim çok heyecanlandığım için. Çünkü Sydney'e gelişimin ilk günüydü, yani ilk gün. Yattım, uyudum. Ertesi gün hemen iş görüşmesine gittim. İş görüşmesine gidince de İş görüşmesine gidince de bayağı heyecanlandım. O yüzden çok böyle yapamadım falan. Orası olumsuz oldu. Sonra ben pes etmedim. Daha ilk gün gelmişim. Ondan sonra tekrar dağıttım CV'lerimi. Sonra işte biri aradı beni. O ilk çalıştığım yer Pavel diye bir kafe. Oranın başka bir şubesine vermişim ben CV'mi. Sonra CV'mi görüp oradaki çalışan, buradan da Oscar'a selam gönderiyorum. Ondan sonra ona vermişler, bu kızı aramalısın diye. O da beni aradı işte, gelir misin görüşmeye, yakınlarda mısın dedi. Ben de tamam dedim. Sonra o görüşmeye giderken baktım başka coffee shop'lar da var. O coffee shop'lara da dağıttım CV'mi. Hatta sonra bir görüşmeye gidiyorum, başka yerleri de arıyorum hala. Sonra o adam da işte hemen makinenin başına geç dedi. İşte orada kahve yaptım falan. Yarın dedi tekrar gel, tekrar deneyelim, sonra görüşelim dedi. Tamam dedim. Sonra ben o Pavel'e gittim. Belki ekibimizin fotoğrafını da buraya eklerim. Oraya gittim. Orada da Oscar beni 2 saatlik bir denemeye aldı. Ondan sonra denemeye aldıktan sonra işte hani flat white yap dedi, latte yap dedi işte. Sonuç olarak bir baristanın yapabileceği şeyleri yapmamı istedi. Sağ olsun ben de yapabildim. O da sağ olsun benden memnun kaldı. İşe aldı. Yani Sydney'e geldiğimin 3. günü iş buldum ve 4. günü işe başladım. Yani hani böyle bir fark var baristalıkla herhangi bir iş, yani casual işlerden bahsediyorum. Tabii ki mühendisseniz, işte beyaz yakaysanız, şirkette başlayacaksanız orası farklıdır ama casual iş arıyorsanız kesinlikle barista olup gelmelisiniz buraya. Öyle orada ilk işime başladım Sydney'de barista olarak. Çok güzel çalışıyordum. Her şey çok güzel gidiyordu. Normalde asgari ücret $20. Barista skill liste olduğu için, yani yetenek listesinde bulunduğu için asgari ücretten daha yüksek maaş alıyorsunuz. Ben de $22 alıyordum saatliğine. Her şey çok güzel gidiyordu. Çok mutluydum. Ama fakat koronadan dolayı maalesef çalıştığım kafe shutdown oldu. Hatta sonra kapandı o kafe. Çünkü zarar ediyormuş. O yüzden Sydney'deki baristalığım böyle bitti. Daha sonra başka yerlere başvuru yaptım, olmadı. Zaten her yer kapanıyordu koronadan dolayı, kimse yeni işe kimseyi almıyordu. O yüzden tam böyle artık ben Türkiye'ye mi döneyim falan derken hatta Türkiye'ye bilet aldım, dönecektim. Sonra buradan da Dilara'ya ne çok selam gönderdim bu videoda. Herkese selam yolluyorum. Sonra Dilara'yla konuştuk, videolarından biliyorsunuz zaten. Ondan sonra o da dedi Emerald'da bir iş var, farm işi.
Gel işte Türkiye'ye dönme, buraya kadar gelmişsin falan filan. Ondan sonra tamam dedim. Zaten bizim vizemizde, Work and Holiday vizesinde 1 yıllık veriliyor. Öncelikle eğer... Ya, bu ses çok geliyor mu? Evde inşaat var da. Ben biraz daha yüksek sesle konuşayım. İkinci yıl vizesini almak istiyorsanız 88 gün belirli bölgelerde, hani hatta ilk videomda da söylemiştim, farm yapar mıyım bilmiyorum falan demiştim. O bölgelerde ya farm ya hospitality vesaire yapmanız gerekiyor. Ondan sonra genelde de bu Work and Holiday vize sahipleri ikinci yıl vizesini alabilmek için 88 gün böyle yerlerde çalışıyor. Ben de dedim ne güzel, 88 günümü de doldururum. Hem de ikinci yıla hak kazanırım. Ondan sonra ikinci işime geliyorum şu an. Çiftçilik. Herkes böyle diyordu. Ben gelmeden önce de okumuştum. Burada da söylemişlerdi işte tarlada çok para var, farm işinde çok para var. Zaten bunun bir önceki videomda, iki önceki videomda anlatmıştım. Aslında çalışırsanız, çalışabilirseniz ne kadar karlı bir iş olduğunu. Ancak bizimki tam öyle olmadı. Öncelikle Emerald'a geldim. Sydney'den Emerald'a geldim. Sonra sağ olsun kontraktörümüz bir ev tuttu bize vesaire vesaire. Sonra limon işine başladık. Limon toplama işine, limonları işte böyle, onu anlatmıştım. Böyle bagler oluyor, makaslarla kesiyoruz, atıyoruz falan. Bayağı yorucu bir işti. Onda 4 kişi çalışıyorduk ve böyle 1000 hatırlayamıyorum. Kasa, hatırladım. Kasalar var. Kasa başına da 180 dolar alıyorsunuz. 179 dolar alıyordunuz. İşte 4 kişi normalde 4 kasa yapabilmesi gerekirken biz 4 kişi 3 kasa falan yapmıştık. Daha sonra o iş bitti. Mandalina işi başladı. Orada da zaten farmda ne iş yapıyoruz gibi bir videomda onu anlatmıştım. Şöyle koyuyorlar ya şuralara bir yere. O nasıl koyuluyor bilmiyorum ama siz açıp oradan gidebilirsiniz. Orada da anlatmıştım. Orada da saatliği 24.36 dolar kazanıyorduk. O da böyle bir işti. Daha sonra o bitti. Üzüm işine başladık. Üzümün dallarını sarma işi. Üzüm ağaçlarının dallarını sarma. Bir ağacı 1.12 dolardı. Ama bu iş o kadar zordu ki yani kazanabildiğimiz ücret çok azdı. İlk günde 30 dolar kazandık. Sonra işte 50 oldu, sonra maksimum 60 oldu falan. Hani yani kazanabildiğimiz ücret bu kadardı ve biz sonra istifa ettik bu işten. Çünkü bu iş böyle olmaz diye. Sonra el mahkum, ne yapacaksınız? Emerald'dasınız yani. Emerald böyle bayağı hani yokluğun ortası diyebilirim. Yani tatlı bir yer aslında ama hani uzun süre kimse yaşamaz. Zaten çok kimse de yaşamıyor. O yüzden sonra el mahkum. Tekrar işimize geri döndük. İstifa etmiştik. İşimize döndükten sonra baktık aynı tas, aynı hamam, aynı terane. O yüzden ikinci kere istifa ettik ve arkadaşlarımla birlikte benim de moralim yani çok bozuldu. Yani depresyona girdim diyebilirim. O Instagram'daki uzun postumu da o zaman atmıştım. Yani hani korona oldu, Türkiye'ye gitmedim. Farm işi yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Başka farmları arıyoruz. Onlar da böyle söylüyor. İşte arabam yok, başka yerlere gidemiyorum. Risk alsam mı almasam mı bilemiyorum falan, böyle bayağı karmaşa dönemindeydim yani ve duyduğum kadarıyla diğer backpacker'lar da böyle işte yani az maaşla çalışıyorlar, iş bulamıyorlar vesaire. Tabii başka iyileri de olabilir. Ama artık bu benim canıma tak etti ve Emerald'dan Rockhampton'a geldim. Şu an Rockhampton'dayım. Buraya da şöyle geldim. İşleri nasıl bulduğumu anlatayım ya. Anlattım zaten. Farm'ı Dilara'dan buldum. Dilara sağ olsun. İşte böyle böyle bir kontraktörümüz var, onu ara dedi. Ben onu aradım. Ondan sonra kesildi. Çok uzun sürmedi. Ondan sonra o işi de öyle buldum. Sydney işini kafe gezip CV dağıtarak bulmuştum. Farm işini Dilara'dan buldum. Ve şu anda çalıştığım iş bir kebapçı işi. Kebapçıda çalışıyorum. Mutlu muyum? Hayır. Hiç mutlu değilim. O da şöyle oldu. Dediğim gibi Sydney'e ve Avustralya'ya barista olarak geldim. Barista yapmak amacıyla. Ondan sonra arkadaşlarımdan duydum. Bir tane kebapçı varmış. Daha önce buradaki çok backpacker'lar da burada çalışmış. Ondan sonra adamın da hem kebapçısı hem de coffee shop'u varmış. Coffee shop'una da barista arıyormuş. Ben de o yüzden adamı aradım. Adama ulaştım. Böyle böyle dedim, ben baristayım. Sizin de coffee shop'unuza barista arıyormuşsunuz. Ondan sonra görüşmeye gelebilir miyim falan dedim. Ondan sonra o da evet barista arıyorum falan dedi.
Tamam dedim. Emerald'dan Rockhampton'a geldik Gökçe ile birlikte. Sonra ilk gün bizi kebapçıda çalıştırdı. Okey dedim. Çalışalım, yapacak bir şey yok. Ondan sonra ikinci gün coffee shop'una aldı beni. Yani kahve bile yaptırmadı. Buradan izliyorsanız beni, niye bana kahve yaptırmadınız? Ben baristayım, kebapçıda ne işim var? Öyle oldu. Kahve yaptırmadı işte, bilmiyorum. Coffee shop'una çok önem verdiği için öyle çok deneyimli birini istiyormuş. Yanımdan hep yabancı birileri geçiyor. Ama neyse ki Türkçe bilmedikleri için istediğim gibi konuşabiliyorum. Beni asla anlamıyorlar. Harika. Sonra coffee shop'una daha deneyimli bir barista aradığını söyledi. Ben de tamam dedim. Rockhampton'da yine böyle Sydney gibi, Melbourne gibi, Brisbane gibi böyle kalabalık ve büyük bir kent değil. Gene küçük bir yer. Ayrılamadım küçük bir yerlerden ve şunu söylüyorum, gerçekten eğer İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız böyle yerler size 1-2 hafta güzel gelir. Sonra sıkılmaya başlarsınız. Şahsen ben sıkılıyorum. İstanbul'u özlüyorum, Kadıköy'ü özlüyorum, caddeyi özlüyorum, o kalabalıklığı özlüyorum yani. Gerçekten. Ya böyle akşamları insan yok ya. Akşamları neredesiniz? Avustralya halkı. Ne yapıyorsunuz akşamları? Bu da vatana millete bir çağrı olsun. Ondan sonra işte velhasıl, burayı çok uzattım. Coffee shop'una daha deneyimli biri istediğini söyledi. Ben de tamam dedim. O yüzden şu an kebapçıda çalışıyorum. Ve beni bilenler bilir, kırmızı et yemiyorum. Yani kebap yemiyorum, döner yemiyorum ve kokusundan dahi böyle tiksiniyorum yani. Allah yarabbim, bir şey demem ama diyemiyorum. Ama yani gerçekten sevmiyorum ve benim kebapçıda ne işim var diye, çok sesli bir yer. Ve benim kebapçıda ne işim var diye her gün düşünüyorum yani yani ben sucuğu yiyemiyorum ki, hani böyle tavada yaparsın, onun yağı böyle hafif böyle kalır yani, kurur falan yani. Sesimi biraz daha yükseltmem gerekiyor. Ondan onu bile yiyemiyorum. Oh, very pretty. Have you been doing it? Yeah. Hello. See you man. See ya. Hi. Hi. I'm the landlord crazy woman. Australia, Aussie. Yeah, Aussie woman. Ne anlatıyorum? O kadar. Birileri gelip giderse ne anlatacağım unuturum tabii. Ne anlatayım? Öküzün trene baktığı gibi trene bakıyorum. Şu an kebapçıda çalışıyorum. O gün sonunda biriken koca yağları yıkarken hayatı sorguluyorum. Gerçekten. Ne kadar sessiz oldu şu an. Derken başka bir ses başladı. İnanamıyorum. İşte order alıyorum. Hatta artık o kebapçının sahibi AVM'nin içinde bu bir kebapçı. Dükkanı bana bırakmaya başladı. Yani tek başıma kapatıyorum. Gelirken başka biri oluyor ilk geldiğimde. Ama kendi başıma kapatabiliyorum. Artık order alabiliyorum. Döner yapabiliyorum. İşte orada yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Ama beni en çok zorlayan bulaşık kısmı. Ve gerçekten hayatı sorguluyorum. Neden barista olmuyorsun, niye barista ilanlarına bakmıyorsun, neden baristalık yapmıyorsun diye soracak olursanız da Emerald'da çok fazla çalışamadık, aşırı yani hayal ettiğim gibi çalışamadık. O yüzden hani burada en azından birazcık birikim katmak istiyorum. O yüzden kendime belli bir süre belirledim. 3 hafta daha burada çalışacağım. Daha sonra buraya en yakın kent olan Queensland'in başkenti. Umarım yanlış söylememiştim. Brisbane'a gideceğim. Orada baristalık arayacağım. Bakıyorum zaten Rockhampton'da barista arayan çok az yer var. Çünkü dediğim gibi küçük bir yer. O yüzden bir büyük şehre gidip baristalık arayacağım. Barista işi gene kapı gezip, kafe gezip CV dağıtacağım. Baristalık bulursam ne ala başlayacağım baristalığa. Ama eğer baristalıkta bulamazsam Sydney'i denedim, Emerald'ı denedim, Rockhampton'ı denedim. Brisbane'da da baristalığı deneyip olmazsa bana Türkiye yolları gözüküyor. Kebapçıda ne kadar çalışıyorum ondan bahsedeyim. Kebapçıyı nasıl bulduğumu söyledim. Arkadaş vasıtasıyla. Arkadaşlarım daha önce orada çalışmıştı. Onlardan öğrendim. Kebapçıda şu an $17 alıyorum. Cash in hand veriyor. Şu an legal olarak çalışmıyorum. Zaten çoğu kebapçı legal çalıştırmıyormuş sanırım. Ama asgari ücret $20 demiştim. $20 ödedikten sonra, bana vergi düşüldükten sonra elime kalan şey zaten yine $17. O yüzden şu an pek bir farkı yok.
Saati 17 dolar alıyorum. Yakın zamanda legale geçireceğini söyledi. Bilmiyorum ne zaman geçirir. O yüzden şu anda kebapçıda çalışıyorum. Başka ne ekleyebilirim? Nasıl bulduğumdan bahsettim. Ne iş yapıyorum onu bahsettim. Neler yaptım. Buraya gelecekleri önerim nedir? Eğer etten tiksinmiyorsanız tabii ki de kebapçıda çalışabilirsiniz. Sonuçta legale geçirdiği zaman asgari ücret verecek ve hani başka kafelerde çalışsanız da garson olarak asgari ücret alacaksınız. Ama benim size tavsiyem ve buraya gelen arkadaşlarımın da Team Retro orada tanıştığım arkadaşlarımın da söylediği şey kesinlikle hepsinin barista olmak istediği. O yüzden benim geleceklere tavsiyem öyle garsonluk vesaire aramak yerine en azından bir yetenekli bir iş yapabildiğinizi gösterdiğiniz baristalığa başlayın kesinlikle. Yani o barista sertifikasına vereceğiniz o 600 TL, en son 1000 TL'ydi galiba. 600 ya da 1000 TL hiç önemli değil. Vereceğiniz sertifika parasını burada kesinlikle çıkartırsınız ve iş bulmanız aşırı kolaylaşır. Çünkü ben yaşamadım ama hani ben direkt hep barista istiyor musunuz, barista arıyor musunuz diye gitmiştim ama coffee shoplarda garson olarak çalışmak isteyen arkadaşlarıma hep garson aramıyoruz ama barista arıyoruz, barista tecrüben var mı demişler. O yüzden baristalık kesinlikle çok önemli. Bakalım Brisbane'da iş bulabilecek miyim? Seek ve Indeed'den gene dediğim gibi barista ilanlarına bakıyorum ve buluyorum. Bayağı var, arıyorlar. İşte böyle. Anlattım her şeyi. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.